Film Biyotik'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Fazılcığım hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Olcanım sen de hoş geldin. Kanala Seçkin'den sonra en zor getirttiğim o insan Fazıl. Bir sürü arkadaşımı çat çut getirtip ikna ederken Seçkin'le Fazıl'ı getirmek beni çok zorluyor. Kendileri Evet. sürekli meşgul, sürekli. Ya kanalın harbiden sözde ortağıyım. Sözlü ortağım Sözde, diyeyim artık yani. sözde ortağıyım. Kanal gerçekten arkadaşlar şu an iyi gidiyor diye düşünüyorum. Evet, Bir sürü video çekiyoruz. İlk lincimizi yedik. Çok mutluyum bundan. Ya ben yemin ederim keşke hayatımda her videom linç yeme üstüne olabilse, böyle fikirlerimden kaynaklı. Manyak ya, deli Ya arkadaş. ya şaka maka arkadaşlar. Hani ya biz Emre Yücelen miyiz? Ne bu? İnanılmaz büyük bir Abi bir de şey bak, beklentisi. Bu videoları çekerken, bu kanalı açtığımızda şöyle bir şeyimiz vardı. Hani film yorumlarken de her zaman söylüyoruz. Biz default vatandaşız abi. Bizim herhangi bir ekstra hani bilgimiz vardır. Mesela ekstra bilgilerimiz vardır belki. Kendi ilgi alanlarımız Ama üstünde. eksikliğimiz de Aynen, var bir sürü eksikliğimiz yani. de vardır. Ya da beğendiğimiz ya da beğenmediğimiz de vardır. Veya bizim kendi yorumumuz da vardır. Buradan hemen şeye bağlayayım. Eksiklerimiz, fazlalıklarımız derken bugünkü Film Biyotik'in konusu Marvel'ın son işi Thunderbolts. Ekonomi Bakanı. Arkadaşlar ben Ondan sonra bayağı hamladım. oyuncuların performansları nasıl? İşte genel durumu nasıl? Marvel Doomsday'e gidiş esnasında hangi adımları aşağı yukarı izleyecek? Tabii ki Doomsday kısmını çok konuşmayacağım. Çünkü hem Fıtık'ta çok fazla konuşuyoruz. Hem de bazı diğer videolarda da Ya konuşuyoruz. ben biraz çizgi roman şeyine de karşılaştıracağım. Çizgi romanla da karşılaştıracağım Thunderbolts'u. Evet iyi En olur. azından ekibidir vesairedir. Ya çünkü ya sonuçta arkadaşlar Marvel dediğinizde, DC dediğinizde ya da bir çizgi roman uyarlaması adı üstüne, bunların hepsi aslında birer çizgi roman uyarlaması. Hani ne kadar kendi başlarına farklı yaptıkları bir sürü şey olsa da hani temellendirdikleri, ortaya çıktıkları yer çizgi romanlar. O yüzden karşılaştırmakta zorundayız. Yani en azından ben Bence de zorunda doğru hissediyorum. diyorsun. Başla o zaman sen kendi görüşlerinle şeylerine. Ben bir girizgah yapayım. Thunderbolts Marvel'ın son işi. Marvel'ın diğer filmlerinden ziyade karakter odaklı giden, olaydan ziyade karakterlerin tek tek işte olumsuzluklarıyla beraber var olduğunu, varoluşsal krizi anlatmaya çalışan bir film. Bunu tabii ki Marvel'ın klasik yaptığı ufak şakalar, ufak çizilikler, hafif aksiyonla birleştirip ve bize belki de Marvel çizgi roman evreninin en güçlü karakterlerinden birini tanıtan bir film oldu. Sentry'yi tanıttı bize. Sentry Marvel'da gerçekten çok kuvvetli bir karakter. Onu nasıl anlattığına dair değineceğim. Ya ben ufak girecek olursam ben filmin beğendim. Önce onu söyleyeyim. Gerçekten beğendim. Hele özellikle son Marvel işlerine göre en azından karakterleri bir birey olarak görebilmek, onların nasıl hissettiğini, onların hayatındaki pişmanlıkları, özellikle Yelena üzerinden bize anlatılması benim çok hoşuma gitti. Ve bunu yaparlarken tabii ki de karakter odaklı bir film çıkartacaksan, bu bir nevi de birazcık drama filmi olduğu için oyunculuklar çok önemli. Ama ne kadar Ben karakter, lafını böldüm de, ne kadar karakter odaklı ki? Hani ya tam Yelena üstünden mi? Biz bundan sonra Thunderbolts filmi izleyeceğimizde Yelena üstünden mi? Hani ana karaktere Yelena olarak mı bakacağız? Mesela bir daha Thunderbolts izlemeyiz yani onu diyeyim ama şöyle karakter odaklı. Minik minik diyaloglar arasında bize her karakterin hissettiklerini ve her karakterlerin geçmiş kullanımlarını anımsatıyorlar. sana bir şey diyeyim mi? Normalde Marvel Bu kadar olumlu dönüşten sonra ben bir daha Thunderbolts, çünkü Marvel uzun süredir sıçtığı için, sıçıp ben sıvadığı için zannetmiyorum ya. hani Thunderbolts'un bir tane daha gelebileceğini düşünüyorum. Ya çünkü Yok. olumlu yorum aldı. Ben pek fazla olumlu yorum yapmayacağım ama bence yapabilirler yani. Ya bilmiyorum ben şu anda Marvel'ın tamamıyla Doomsday ve Secret Wars odağında gideceğini düşünüyorum. Yani Thunderbolts falan filan belki ilerleyen yıllarda işte New Avengers falan filan gelirse bilmiyorum. Ama ben şu an onunla ilgilenmiyorum. Ben hani filmin bütününe konsantre olmak istiyorum. Florence Pugh, Lewis Pullman ikilisine bayıldım. Özellikle Florence Pugh inanılmaz oynuyor bence. Gerçekten bir ajan kadın basit karakteri olabildiğince iyi yansıtmış. Lewis Pullman da o Sentry'nin, Bob'un çizgi romandaki gibi değil de evrenin Freak. evrenin tonuna da uygun bir şekilde tanıtımını çok doğru yapıyor ve o karakterin Void'e döndüğü kısımda kötü kısmı ortaya çıktığında özellikle çok iyiydi. Ben bayıldım o kısma. Onun dışında biraz bahsedeyim. Yani grubun toparlanışı. Fazla çizgi roman kısmından bahseder tabii de. Yani çizgi romanda tabii ki Thunderbolts üyeleri bu filmdekilerle aynı değil. Hatta hiçbirileri sanki. Evet yani. Bir Yani birçoğu yok. Winter Soldier falan var işte. Aynen. Winter Soldier bir ara Thunderbolts'a katılıyor. Onun dışında işte Red Hulk, Moon Knight falan filan var Aynen. yani. Hiç bu karakterlerle alakası Ghost yok. Rider var, Deadpool bile var normalde şeyde. Aynen. Doğru. Red Hulk falan var yani. Ya işte farklı bir uyarlama. Ben filmin dediğim gibi karakter bazlı gitmesini her karaktere az da olsa, keşke daha fazla olsa, keşke 3 saat olsa çok büyük bir drama izlesek. Keşke öyle bir şey izleyebiliyor olsak ama
maalesef izleyemiyoruz bu tip şeyleri. Ya drama mı izlemek isterdin devamında da? Aynı Ya şekilde. Thunderbolts özelinde drama izlemek isterdim. Çünkü bu karakter abi bak Yelena kardeşini kaybetmiş. Babasıyla iletişimi zayıf bir karakter. Babası Red Guardian. Yıllarca Sovyet Rusya'da savaşmış. Milyonlarca insanın ölümünü görmüş. Çok iyi bir karakter. Hasarlı bir karakter. Winter Soldier yani en sevdiği arkadaşını kaybetmiş. Zamanında asker arkadaşlarını kaybetmiş. Bir sürü Iron Man'in babasını öldürmüş. Bir sürü kötü şey yapmış. Aynı şekilde John Walker karakteri Kaptan Amerika olduğunda çok iyi bir asker, çok iyi bir aileye sahip ama ailesini kaybediyor. İnsan ölümüne sebep oluyor. Paralı askerlik yapıyor. Ghost aynı şekilde. Babasıyla iletişimi çok kötü. Bak hepsinin tek tek saydım. Hepsinin kendi içinde kötü özellikleri olduğu için ve bunlarla beraber bir grup oluşturdukları için elbette ki drama izlemek isterdim. Ama gene de filmin ben hepsinin dramasına ufak ufak değinmesini bile çok beğendim. Bu tondan gitmesini. Özellikle de en son Sentry karakterinin yani Sentry ve Void şeklinde hepimizin o siyah beyaz yorumlanabileceği yani her insan aslında ne iyidir ne kötüdür, gridir, işte antidir tonunun bir nevi Sentry üzerinden bize anlatıldığını düşünüyorum ve bunun yapılırken Void sekmesinde Yelena'nın geçmişindeki travmaları görmek, Sentry'nin geçmişteki travma sahnelerini izlemek bence çok iyi detay olmuş. Keşke daha fazla olsaydı. Oradaki aksiyon da filmin en iyi aksiyon sahnesiydi. Diğer aksiyon sahneleri dışında. Bu bence filmin olumlu yanıydı. Ben filmin olumsuz yanına değinecek olursam tabii ki Fazıl da bir şeyler söyledikçe açarız. Filmin olumsuz yanı bence Valentina karakteriydi. Valentina karakteri Secret Invasion olsun, Falcon and the Winter Soldier olsun birçok dizinin bilmem nenin after credits'inde bize hep böyle kötü anti karakterleri toplayan bir karakter olarak hafif hafif verildi ama anlatılmadı. Yani tam olarak bilmiyoruz. Bir anda film açıldığında çat diye Valentina işte ben CIA Director bilmem ne Valentina diye 30 tane karakteri bir araya getirebilecek gücü kendinde bulduğu an dedim ki bu kadını niye işlemediler? Yani keşke sadece Sentry'nin kadının hafızasına bakıp senin de geçmişin kötüymüş gibi tek diyalogla anlatmak yerine bir 15 dakikada Valentina izleyebilseydik. Çünkü Valentina bu filmin belki de senin beğenmediğin kısmı. Siyasi gerçeklikle tutunduğu yerde. Çünkü Amerikan hükümeti onun işleri işte kiralık katillik yaptırmak falan Valentina üzerinden döndüğü için Valentina karakteri bence bayağı önemliydi ama az işlenmiş. Bu da hem senin az sonra söyleyeceğin gibi bir tık ciddiyeti de düşürüyor hem de siyasi ayağı çok böyle havada kalmış oluyor. En son bunu Boys dizisinde hissetmiştim. Evet. Karakterler odaklanırken siyaseti unutmuşlardı. Thunderbolts da aynı hata yapıyor. Çok Bu arada ben güzel çok bir özdeşleştiririm. Hani Boys'la ben benzettiğim çok yana. evet ya tabii ki bu karakter kuvvet bilmem değil ama o Evet, hepsinin evet. ayrı ayrı yaşadığı drama falan Hı. şeklinde o travmalar benziyor. İşte bu şekilde siyasi ayağı eksik yapmış oldular. Hele son o Void sekmesi işte bir travmaları izledik. Aksiyon sahnesi falan. İnsanlar Void'e girdi çıktı travmalarıyla yüzleştiler. Çok böyle kaotik bir yerden sonra benim tabirimle dandik bir açıklama sahnesi. Evet arkadaşlar işte bunlar da Avengers falan diye böyle bir anda orada dedim ki yani keşke o sahne hiç olmasaydı ve After Credits'te 4 dakika boyunca bunların işte böyle bir anda bunlara görev yüklemiş olsalardı bunlar da kaldıramamış olsalardı. O hissi daha iyi alabilseydik isterdim. Onun dışında tabii ki evren kısmını Fazıl konuştuktan sonra gireceğim ben. Benim yüzeysel yorumum bu yani. Ya şöyle ben kendi yorumumu yapayım. Ya ben oyunculuklar konusunda herhangi bir problemim yok. Ya zaten kesinlikle hani karakter bazında baktığında atıyorum şeyde ne onun adı Red Guardian'da olsun, şeyde olsun, işte John Walker, Ghost aynen hepsini sayıyorum. hepsine okeyim, tamam mı? Bütün hepsine gerçekten o ciddiyeti ya da yazılan karakteri çok iyi oynuyorlar. 10 numara. Herhangi bir cheesy'likleri yok. Benim problem yaşadığım şey şu. Hem önce problemimi söyleyeyim ben. Ben bunun herhangi bir Marvel filmi ciddiyetinde olduğunu pek fazla düşünmüyorum. Şöyle düşünmüyorum. Evet ya, çok fazla cheesy'liği var. Anladın mı? Sen dedin ya mesela. Ama bütün Marvel filmlerde var ya çizilik. Yani onu belli noktada kabul etmek de lazım. Tabii ki daha iyi olabilir. Yani oluyor. Bak mesela dedin ya hani sondaki bu da yeni Avengers'ı çıkar. Eğer bunu çıkartırsan filmin Avengers olma gibi bir filmin Marvel filmiyle pek de bir fazla şeyi yok. Ya da atıyorum bağlayacağı herhangi bir nokta yok. Avengers'la bağladığı tek nokta şu karakter neydi? Valentina. Valentina, pardon. Valentina karakterinin hani sadece çıkıp şunu dediğini görüyoruz. İşte Avengers yok artık. Bizim yeni kahramanlar bulmamız lazım. Ondan sonra hani bizim Marvel'la son sahneyi de çıkarırsan dediğin gibi bizim Marvel'la alakalı ilişkin tek koyabileceğimiz nokta bu. Onun dışında ben Marvel'la herhangi bir bağlantılı bir film olduğunu bile yani Marvel Studios yazmasa ben çok fazla çıkartamam. Tam böleceğim çok Hı hı. ufak. Benim bir nevi de hoşuma giden şey bu. Yani her şeyi Marvel çatısı altında düşünmemiz
bizi çok kozmiğe doğru itti artık. Thunderbolts çok ayakları yere basan bir film gibi duruyor ya diğerlerine Evet. göre. Ki bu filmde Sentry var. Yani adam Void'e falan götürüyor insanları. Ona rağmen gene ayakları en yere basan film bu. Hani senin istediğini anlıyorum. Bu karakterlere Avengers yüklemesi yapmak çok ağır bir yani çok ağır bir şey bu. Avengers şeyi çünkü serisi diyeyim. En iyi filmleri hemen hemen içeren. Bunu yüklemek ağır ama tabii ki Brave New World'da da işte yeni Kaptan Amerika Falcon bir grup kuracağı için bunlar da Valentina'nın sayesinde bunların karşı tarafında yer alacağı için işte böyle bir çatışma Doomsday'e gidiş gibi düşün bunu. Hani bir Ya çatışma sahnesinde oraya gidecekler. şöyle bir şey var. İşte bak tam olarak dediğin nokta. Okey, bunu ayrı olarak düşünebiliriz. Ayrı olarak düşünelim. Ama ya bak, dediğin noktada haklısın. Hani bana dedin ya işte bunu yüklemek, bu kadar yeni Avengers'ı yüklemek ne kadar şey. Ya gruba o kadar büyük şeyler yüklüyorlar ki filmde. Hani şimdi şu Avengers'ı geçtim. Hani Sentry'yi tanıtıyorsun, tamam mı? Hani ama tamam, karakter bazında okey olabilir. Ama bu kadar ciddi bir karakteri böyle mi? Hiç mesela atıyorum Abi bilmiyorum ben bu konuda katılmıyorum ya. Sentry gayet iyiydi bence ya. ya bak, Ciddiyet falan olarak da iyiydi. hayır, karakter olarak iyi ama film o kadar da ciddi bir Marvel işte, hani çünkü şimdi insanlar Thunderbolts'u Avengers, herhangi bir Avengers film veya Iron Man veya işte teker teker çıkan filmleri gibi herhangi beklenmedi. Ha, mevzu beklenmesi değil. Çıktıktan sonra da şimdi bu kadar evren için bu önemli bir karakteri ciddiyeti bu kadar az, bence çok fazla cheesy'likle dolu aksiyon sahneleri bile. Hani karakter iyi olsa da, travmasını iyi anlatsa da bana mesela o hani Sentry ciddiyetini veremedi. Hani sen Ya diyebilir ona misin? katılırım. Ya bak, diyebilir misin mesela çok ciddi bir karakter. Ya harbiden Yok evrende değil. Ama şurada mesela Sentry hissini verdi. Bana o yetti kendi adıma. Avengers Tower'ı Valentina satın alıp onları oraya toplayıp bir fight sahnesi dönüyor ya. O fight sahnesinde Lewis Pullman'ın oyunculuğu o ciddi duruyor. Bir anda patlatıyor falan filan. Bob değil orada kesinlikle. Orada gerçekten Sentry oynuyor bir nevi. evet, O Sentry kısmında ben dedim ki ha tamam, adam isteyince Sentry oynayabiliyor ve Marvel isteyince Sentry'nin ne anlama geldiğini bize verebilecek. tamam O yüzden Bob'un şu anki hali benim olağanüstü de kötü etkilemedi yani. ya, Tabii ki olabilir de. evet de ama mesela atıyorum motivasyon şey, şimdi her filmde hatta bunu belki taşak geçiyorlardır orada, anaç duruyor muyum diye, hani böyle giriyor şeye de Bob böyle yatakta yatıyor işte, ya her filmde olan hani klasik işte, böyle seni kimse sevmedi işte ama artık işte ben yanındayım, seni bırakmayacağım gibisinden. Ya bu umarım taşak geçme noktasındadır çünkü hani bilmiyorum, bayağı şey gibi çok cheesy ya, anladın mı? Benim genel Ya agam problemim bu. klasik gelmiş sana. Ya Klasik evet, gelmiş. klasik geldi ve bir noktadan sonra bu kadar beğenilmesi bana Marvel evreninin veya işte ya bu kadar bağlantı noktasında olan bir film olmasa ben buna senin gibi belki şey yapabilirim. Dediğin gibi katılabilirim. Gerçekten hani ben bunu bu kadar ek yerinde önemli bir ek noktası olmasa sinematik evrende gayet güzel. Ben travma anlatması zaten hani burada Senin en bile sevdiğin aynen, şeylerden biri en ya. sevdiğim şeylerden biri ki çok film, bu filmde de çok fazla mesaj var. Hani yani direkt mesaj filmi bile denir. Ama şöyle bir şey var. Eğer bu bir bütünün çok önemli parçalarından biri ise, şu an bağlanma noktalarından biri ise, buna belli bir noktada ciddiyet katmak lazım. Şunu görmek isterdim. Şu kafamda şunu oluşturmak isterdim. Ha, o zaman bundan sonraki gelecek filmde şöyle şöyle olacak. Şu ciddiyetli olacak. Ben bunu heyecanla bekliyorum olmak isterdim. Çünkü Marvel'ı düşündüğünde, şu an sinematik evrenini en azından düşündüğünde bir bütün olmak zorunda. Çünkü o noktaya bunu Marvel getirdi. Şimdi biz Buna herhangi bir katılıyorum Ha, yani. Bu biz kötü bir herhangi şey bir bence de. biz herhangi bir çizgi roman okuduğumuzda şunu biliriz. Ya bu farklı bir evren, şu farklı bir evren ya da bunlar birleşmek zorunda değil. Anladın mı? Ama Marvel öyle bir noktaya getirdi ki ben her izlediğim filmde bir sonraki filme nasıl bağlanacak veya bir önceki filmin ne kadar parçasında olarak bakıyoruz, değil mi? O İster yüzden istemez. bu kadar önemli bir parçada ciddiyeti veya o Marvel filmi büyüklüğünü görmek isterdim. Veya karakteri anlattığında, tamam, anlatıyor olabilir her karakteri. Mesela atıyorum şu an travmalarını anlatmasaydı ben belki Bob'u bu kadar şey anlayamazdım. Hani bağlantı Tabii ki kuramazdım. hepsini herhangi Ay, birini anlayamazsın. herhangi birini anlayamazdım. Ama şöyle bir şey var. Bunu genel bakış açısı, böyle genel bir baktığında bir ciddiyeti yok bana göre evrende. Ya aslında buna katılmıyor. Ciddiyet olmadığından değil. Ya sana karakterler bu kadar büyük hissettirmiyor. Problem bu bence. Yoksa karakterler yani ve film gayet bence ciddi yani. Önemli, senin dediğin gibi mesaj filmi, önemli bir şey de bahsediyor film. Yo hayır, Tek o sıkıntı konuda değil. Bir bak, Marvel film. Şimdi filmlerin kategorileri olur ya. Hani anladın mı? superhero da diyorsun Aynen, yani. superhero kategorisinde veya atıyorum o koskocaman Marvel bütününde bu film bana
ciddiyeti olan bir film gelmiyor. Veya atıyorum Bana tam tersi yani mesela bak ben bundan önce Brave New World'a gittim. Mesela Brave New World gerçekten kötü film. Yani 4-5 banlı veririm. Anladın mı? Gerçekten hiç bütün değil. Hani karakterler dandik. Kendini de anlatamıyor. Falcon'ı da anlayamıyorsun. Yeni Kaptan Amerika'yı da anlayamıyorsun. Hiçbiriyle empati yapamıyorsun bir yerde. Aksiyonda da işte 2-3 güzel şey var. Sekans var bitiyor. Bu öyle değil ama. Bu hem bize aksiyon bandında belli noktada tatmin ediyor. Bir de film full aksiyon şey de değil. Hype pornosu da değil. Yani seni böyle bam o çıksın senteri kafa koparsın tadında da değil. ya zaten aksiyonu bok gibi. Bilmiyorum ben o kadar katılmıyorum yani şey olarak da. Ben bu üç sahneleri özellikle çok beğendim aksiyonları. O aksiyon mu sence? Atlıyor, geçiş var, yalana takla atıyor falan. Ne oğlum o aksiyon yani. İlk baştaki o karanlık sahnede ilk tanıştıkları dövüş sahnesini olağanüstü ben de beğenmedim. Ama geri kalan aksiyon sahnelerinde çok büyük bir problem göremedim. Marvel'ın şey dediğine %2 milyon katılıyor. Bu her izlediğim filmi bir sonraki bir öncekiyle bağlanma konusunda. Ama bence Thunderbolts'u çok da böyle değerlendirmemeliyiz. After Credits dışında. Ki After Credits'te de çok olağanüstü bir şey olmuyor. Zaten bunlar işte Falcon'ın karşısında işte yeni Kaptan Amerika'nın karşısında bir ekip olarak Valentina tanıtıyor. Falcon da bir nevi işte eski Kaptan Amerika gibi bir kendi ekibini kuracak. Bunlar bir şekilde Doomsday'e gidecek. Yani işte Doktor Doom'la çatışacaklar. X-Men'le dövüşecekler. Büyük ihtimalle biz bir Evet. mini Avengers vs. X-Men izleyeceğiz. Evet. Böyle düşündüğümde ben mesela Thunderbolts karakterlerinin hepsini gayet derinlikli olarak biliyorum. Ve izlerken empati kurabiliyorum. Ama Falcon'ın kuracağı Avengers ekibinde ben hiçbiriyle empati yapamıyorum mesela. Çünkü ne Shuri'yi bence düzgün anlatabildiler, ne Ant-Man'in son hali çok empati kurulabilecek bir halde. Yani Thunderbolts o konuda diğer Marvel işlerinden daha başarılı. Ki son eklememi yapayım. Marvel başta söyledin bir ara sıçtı sıvadı. Gerçekten çok biz average işler izledik. Çok fazla average iş izledik. Ama son Agatha'nın kendi ayakları üstünde durup olağanüstü bir konu anlatmaması ve fena olmaması, üstüne Thunderbolts'un bu şekilde olması bana ümit veren nokta. Brave New World da işte Marvel'ın yani direkt özeti. Kötü olmaya gitmesi sebebinin özeti bir nebze de Brave New World. Çünkü o çok sıradan işte. O ağır sıradan. Ya bak şu Böylelik heh, karşılaştırayım o ben noktaya kısaca. geldin. Değinmek istediğim noktaya geldin. Aslında benim beğenmememin değil de hani ben filmi çok da kötü demiyorum. Anladın mı? Veya kötü demiyorum. Benim Vasat diyor aynen yani bir nevi. vasat. Ama sebebi de şu. İnsanların bu vasatlığı iyi olarak görmesi. Ya Ya şu çünkü anda IMDb puanı 92 binde 7.6, Metascore'u da 68 ki Rotten Tomatoes puanına da hemen bakayım. Rotten Tomatoes'ta Rotten puanı 88, izleyici puanı da 94 mesela. Bayağı iyi puanları var şu anda. ya mesela bana göre tamam 6'lık bir film. Hatta şu an film hani video Ya sonunda birazdan vereceğim. verirdik de Ay yani. birazdan ya söyleyeceğim ama bu noktada mesela 6'lık bir film. Ama insanlar bunu anlatma biçimi bana çok inanılmaz overrated geliyor anladın mı? Ve bu beni şu şekilde sinirlendiriyor. Ya bu noktaya mı geldi Marvel cidden? Hani artık vasat bir filmi bu kadar övebilecek noktada bu olmaması lazım. Şimdi bu kadar kaliteli bir evren kurabilen, bu kadar kaliteli altyapısı olan aslında yeni bir iş çıkarmasına çok da fazla gerek olmayan her şey elinin altında ve bunu iyi işlediğinde gerçekten de hype'ı olan bir izleyici kitlesi çok büyük bir şeyken, eserlerken bunlar yapılabilecek çok fazla iş varken en ufak bir böyle başarılı bir karakter anlatımına dair insanlar patlıyor. Ya bu noktaya geldi. O kadar sıçtılar ki hani bu noktaya geldi. Ya bu Karakter normalde anlatamaz oldular. O çok aynen kötü oldu. aynen hani biz şu an bir Marvel filmini önceden nasıl konuşurduk? Şimdi Bant verecek olursan mesela adam izliyor şu anda bizim videoyu. Mesela sevdiğin Marvel yılı neydi senin için? Atıyorum şu film çıktığında olağanüstü iyi gidiyordu dedi. Mesela benim tam olarak en Marvel hissettiğim 2016 Civil War. Bak tam Marvel bir film. kesinlikle Marvel film. Mesela anladın mı? Ben böyle bir örnek vereyim. Civil War'da 90 tane karakter var. Hepsiyle empati yapabiliyorum. Çok iyi bir şey mesela. Ya da konuştuğumuz şey bak çok karakter olabilir veya hepsini tanımıyor bile olabiliriz ama şunu biliyoruz. Hani kafamızda bir soru işareti var. Bence Marvel'ın kesinlikle sinematik evrende bizde diri tutması gereken şey soru işareti ama bunu kaliteli yapması lazım anladın mı? Burada sadece şu an burada da soru işareti var ama çok dandik bir soru işareti. Thunderbolts ciddi yeni Marvel mı? Bunu mu düşüneceğiz? Hayır bak burada benim tek sorduğum soru Thunderbolts özelinde en merak ettiğim şey yemin ederim Doomsday'den daha fazla merak ediyorum belki de. Thunderbolts ekibiyle yeni Kaptan Amerika'nın kurduğu Avengers ekibinin arasındaki çatışmayı nasıl işleyecekler? Ya da Ha, işleyecekler mi? bak bunu düşünmemen lazım normalde anladın mı? Bunu onların düşünmesi lazım. Bizim düşüneceğimiz şey şu olması lazım. Ya bak şunu diyorum sana. Sen bundan önceki o 2016'dır,
2017'dir, 2018'dir, hani biraz daha ileri gittiğinde veya biraz daha geri geldiğinde bir Marvel filmini izlediğinde sonrasındaki bakış açın veya yorumun şu an yaptığımız yorumlar gibi olmaz. Veya şu an sorduğun soruları sormazsın. Daha hype'lı, daha heyecanlı, gerçekten Tabii. hani şey yaparsın. Ama burada insanlar artık beklentisini o kadar düşürdü ki hani ben bunu sevmiyorum. Ben bunu isteyen bir insan değilim. Ve Sen beklentimi yani cesaret risk alsın diyorsun yani bir evet, bak şu noktaya getirdikten sonra ben de şu noktadaki bir şeyi hype'lamamı inanılmaz iyi. Oha amına koyayım neler yapmış deme bekleyemezsin, anladın mı? Hani ben onu burada dedim zaten. Ben onu burada dedim. Anladın mı? Ya sen anladım ben seni. Ben anladım. Ama agam bu çok hızlı olacak bir şey değil. Ya Bunu hızlı tekrar toparlamaları zaman alacak. zaten Şöyle bir problem var Marvel'ın özellikle son 2-3 yılda. Mesela bir tane iş yapıyor, tamam mı? Beğeniyorsun. Lan diyorsun iyi bu. Thunderbolts mesela. Ulan iyi. Sonra üstüne bir iş geliyor. Thunderbolts'u da geriye çekiyor. Mesela. Ulan gittik izledik. İşte atıyorum iyi film bilmem ne. Galaxy'nin Korucuları 3'e gittim. Onun üstüne Marvels çıktı. Yani gittim gözüm kanadı. öldük. Agatha'yı izledim. Başka bir şey izledim. Ulan dedim bak gene düzgün yani en azından elle tutulur şeyler anlatıyorlar. Spider-Man animasyonu, Agatha. Bunlar elle tutulan güzel konular anlatıyor. Ulan üstüne gittik. Bu sefer de Brave New World çıktı. Allah dedim belanızı versin. Şimdi Thunderbolts'u izliyorum. Üstüne Ironheart gelecek. Ve Ironheart'ta büyük ihtimal bok gibi bir yorum yapacağım. Filmiotik çeker miyiz? Fıtık özel çeker miyiz Çekeriz ya. bilmiyorum. Yo, çekeriz. Çekeriz. Çekelim. Bak ama demek istediğim nokta şu benim. Evet, haklısın. Bu zaman alacak bir süreç baktığında. Bir anda geri eski pik noktasına çıkmasını bekleyemezsin. Bunun Marvel'ın da farkında olup bu kadar ciddi şeyler yüklememesi lazım. Bu kadar ciddi işte atıyorum ya da bu kadar büyük bir bağlantı noktasına koymaması lazım. Anladın mı? O süreci Anladım. hani atıyorum arada işte Black Panther dizisidir, işte What If'lerdir vesaire. Hani böyle bir durgun bir süreç geçti ya. Hani böyle bir Hı belli hı. bir durduk gibi böyle. Her şey bir anda birleşmedi. Thunderbolts kesinlikle o sürecin içine dahil olabilecek bir film olması lazım. Bu kadar ek noktasında önemli bir parça olmaması lazım bence. Ama Marvel bunu yapmaya çalıştı. Anladın mı? Ve bu kadar ciddi olmayan karakterlerle bence mantıklı değil. Bak, karakterlerin kendi yaşadıkları ciddiyetler, travmalarının ciddiyetleri çok ayrı. Ama hikaye bazında, karakter bazında ciddiyetleri ki çizgi romanlarda bile. Anladın mı? Red Guardian, Gevşek Yelena da çok ya Yelena ciddi bir karakter de yani gene ya olağanüstü ciddi diyemiyorsun yani. Bir Iron Man, Ya Captain America evet. seviyesinde değiller şu anda. Ama bunu birazcık rafa koyacağım. Bu beklenti hani belki ilerleyen zamanlarda Thunderbolts bandinde böyle bir etki yaratmıştı. Bu da kanıtı deyip bu videoyu koyacağım. Üstüne de Doomsday çıkacak. İncelediğimizde diyeceğim ki baba Thunderbolts'ta sen karakterleri tek tek anlattın. Şimdi oldu mu bu diyeceğim. Bu bilmiyorum. Bu tamamen soru işareti. Bunun bende eki doğru yapması gereken filmin Fantastic Dörtlü olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kesinlikle. Fantastic Dörtlü Kesinlikle. doğrudan oraya götürecek. Evet. Senin bu bakış açınla gideceğin film Fantastic Dörtlü olacak. Evet. O eğer Thunderbolts gibi bir noktada kalırsa, kendi içinde iyi bir film ama bağlantısı yoksa o zaman o bağlantı kısmında gene eleştiri yaparım ben sen gibi. Ama şu anda Thunderbolts'a ben böyle bir film demem. Yani güzel, evet, önemli bir noktadaymış gibi. Çünkü bir sene kaldı Doomsday. Yani gene bize müthiş bir iş yapacağınızı güya söylüyorlar. Ve bir sene var önümüzde. Bu kadar kısa sürede bu kadar ek parçasını nasıl birleştirecekler? Ve ciddiyeti cidden doğru filmle mi aktardılar, anladın mı? O ciddiyeti doğru filmle mi? Hani bak, ben bu filme şu an genel olarak Marvel'ın dışında bakmak isterdim çok. Anladın mı? Eğer Marvel'ın Anladım. dışında baksaydım ben bu filme 8 verirdim. Ben gene vermem, o kadar yükselmem. Hayır, neden? Bak, Marvel dışında baktığımda, çünkü baktığında onun travmayı iyi anlatıyor. Karakterler Sanctuary falan, Void kısmı baya Ben çok beğendim bak. Bayağı çok beğendim. karizmatik, inanılmaz karizmatik. Hani o böyle insanların bir anda dumana, hani karanlığa dönüşmesi falan aklımı aldı. Bunları ben hani film bu kadar kötü şey söyledim ama bunlar beğendiğim şeyler. Anladın mı? Ondan sonra Anladım. karakterlerin kendi içinde iletişim kurması, işte komiklikleri, güldüren kısımları da oldu beni. Hani gülümseten Beni de bu arada. kısımları da oldu. Bak, bunların hepsini bütün hani parça Marvel'ın dışında tuttuğumda ben gayet güzel bir film izledim derim zaten. Ama şöyle bir şey var. Ben hiçbir zaman şunu yapamam. Bu noktada sen bu içerikte bunu taşırsın biraz. Marvel filmleri ve atıyorum DC'de de olur, Marvel'da da olur. Ben bir bütün olarak bakıyorum. Çünkü bana sinematik evrende böyle bakmamı, Marvel sinematik evreninde böyle Sen bakmamı benim yerim kafasındasın aynen birazcık. kafama vura vura şu ana kadar bana Marvel bir bütündür. Sinematik evrende bütün hepsi birbirine bağlanması gereklidir diye benim kafama vura vura bunu yaptılar. Ve ben bundan sonra böyle yorumlarım. Hani ama sen biraz daha ayrı bakabiliyorsun.
Ayrı bana ayrı göre. düşünüyorum ben. Ayrı Bu film ayrı özelinde. düşünebiliyorum ama ben bir bütün olarak bakıyorum. O yüzden hani dediğim gibi 6'ya düşürüyor benim puanımı. Ben çünkü Ben de puanım vereyim. ha, Ben de 7 ile 7,5 arasında çok uzun süre gidip geldim film bazında. Ama tekrar diyeyim 7'ye daha yakınım. Çünkü siyasi ayak, özellikle Thunderbolts film türünde politik drama, süper hero politik drama tarzında geçen bir film için çok önemli. Yani bize CIA ile Amerikan hükümetiyle ortaklaşa çalışan yeni Avengers ve travmatik bir Avengers'ı siyasi olarak vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Hele ki şu günümüz dünyasında ve evet. Türkiye standartında siyasetin ne kadar önemli ve ne Ya kadar Türkiye'yi hayatımızın ağzına düşünerek sıçtı. siyasi bir şeyler katmak yok ki Amerika'da bile şu an siyasi olarak İşte bir tüm sürü dünya hani evet. siyasetin önemini kafamıza vura vura hani söyledikleri için bu film özelinde onu birazcık eksik tutmaları benim düşmeme sebep oldu. Ben 7 veriyorum. Buradan çok aynı şeyi de çok konuştuk. Belli ki uzun konuşacağız. Birazcık da ufakta mesajdan bahsedelim. Hani sen bundan ne aldın? Mesela işte Substance'da konuştuk, Smile'da konuştuk. Hep Şöyle diyeyim. Mesela duruşma sahnesi. Zenci lavuğu filmin sonuna kadar neredeyse %75'ine kadar görüyoruz filmin ve bir anda lavuk kayboluyor. Diyor ki tamam aha kıstırdık yakaladık biz üstüne bineceğiz şeyin. Bir anda kayboluyor baba. Hani bir anda kayboluyor. ya Bayağı bir büyük bunun senaryo eksiği anladın mı? Hani mesela bunun çok çok kötü bir Brave New World'da var. Çok kötü bir evet evet. örneği daha var yani. Evet mesela Çok kötü bir örneği daha var. hani tamam bunu geçtik. Hani bu mesela çok büyük bir senaryo eksiği. Sonra aksiyon kısımları. Ya baba ben Alacakaranlık mı izliyorum ya? Twilight mi izliyorum Ben ben? buna çok takılmışım. Ben bu kadar kötü olduğunu düşünmüyorum aksiyonun. Senin tamamen zıttı yönünde durduğun tek şey bu olabilir bu film Bak özelinde. şöyle ben şunu şey yapmıyorum. Hani böyle aksiyon pornosu olsun demiyorum anladın mı? John Wick. Aynen. Hani ben bundan yana değilim. Ama şu da olmasın baba. Ya Marvel filmi izliyoruz. CGI artık zaten şu kadar büyük CGI benim artık travmam. Hani filmdeki o kadar karakterin travması var. Benim de Marvel'la işte büyük şirketlerle olan travmam bu DC'ye. Şu Allah'ım itiyor tamam mı? Bu itiyor böyle. Karakter bir anda oluyor. Ya bu olmasın demiyorum ama bunu bu kadar cheesy yansıtma baba. Çünkü biz hani nereye geldik ya? Hani artık Anladım demek hani bu istediğini. kadar en büyük yani bu işin en büyük kolu sensin. Marvel'sın anladın mı? Hani çok büyüksün. Ve konuştuğumuz karakter bu iten karakter yeni tanıdığımız ve ciddiyetini çok önemli kavramamız gereken Sentry. Anladın mı? Ve Sentry'nin şu ana kadar gördüğümüz travmaları tetiklemesi dışında en büyük özel gücü milleti Twilight Edward'a çevirmek. Atıp böyle Oğlum Sentry orada onları öldürmek istese hepsini omuriliğini söker. O ya ayrı konu. söker de Ama bunu istemiyorlar işte. ya söker Yani. de bunu sıfırdan izleyen bir insan, çizgi romanı bilmeyen bir insan bunu nasıl anlasın? Ya abi anlamasın şimdi. Dur bekle. Hani Doomsday'de işlesinler onu da bırak. Ya da Secret Wars'ta görelim Sentry'nin milleti kestiğini falan yani göreceksek. Ya da başka bir şeyde görelim. Thunderbolts özelinde bu karakteri sadece bir introduce olarak düşün. Karakteri tanıttı. İşte bak böyle bir lavuk var. Sıfır ciddi. Güçlüymüş Ha, falan diye. sence Sentry böyle tanıtılması gereken bir şey mi? Ya Ha böyle de abicim bir ben lavuk var zaten mı ben denmesi ben lazım. elimdeki malzeme olarak değerlendiriyorum. Bana Ha, kalacak olursa ben her şeyi çok çok farklı işte yapardım ya. zaten o zaman Mesela bir kere Yelena'nın şeyine burada değinmek yerine ben Black Widow'u onun üstüne yapardım. Black Widow çok vasat bir film bir kere. evet. Oradan bir nevi Thunderbolts'a yük düşüyor. Çünkü sen Red Guardian'la Yelena da tam olmadığı için onların Bak bir nevi şeyini katılıyorum de sana. Thunderbolts Bak anlatıyor. sana katılıyorum. Bak katılıyorum. Ama işte hani ben bir bütün olarak düşündüğüm için hani ve patlama noktası bu film oluyor anladın mı? Hani Anladım. çünkü o noktada önemli bir ek noktası dedim ben. Çünkü çok fazla şeyi birleştirmeye çalışıyor. Neyse travmalar hakkında konuşacak olursak şöyle sen önce bir istiyorsan söylemek istediğin bir Ya şey ben varsa biraz ben olağanüstü bahset. genellikle bunu videolarımızı sen yapıyorsun ve senin Evet. yaptığın tarz Ama benim hoşuma gidiyor. senin de fikrini alayım sonra ben şey yapayım. Ben burada Sentry üzerinden Void çok iyi bir kavram bence. Bir Marvel filminin ötesinde bir kavram. Hepimizin kendi hayatlarında Nexus eventler ve karanlığa kapıldığı yerler var hepimizin. Bunu canlı olarak yüzleşip ve ne kadar yüzleşirsen yüzleş oradan çıkamama fikri bana çok iyi bir fikir gibi geldi. Özellikle de bunu Yelena Sentry'e destek olup arkamdayım falan dedikten sonra Valentina onu manipüle ederek aslında ben yalnızım kafasına geldiğinde ne kadar tehlikeli olabildiğini gördük. Gerçekten de insanlar bence böyle. Yani özellikle kafaya takık bir şekilde yalnızlığa düşen insanlar hiçbir beklentisi olmadığı için hayattan ve hani kaybedeceği de hiçbir şey olmadığı için tehlikeliler bir nevi. Yani şey demiyorum yani kaçın onlardan falan gibi bir şey demiyorum ama bir nevi bu insanlar daha üzücü ve daha yaralayıcı olabiliyorlar. Bizim için de geçerli. Kendi hayatımın evresinde de böyle. En yalnız olduğum yer,
en sivri dilli olduğum, en can alıcı olduğum yerdir. Bunu ben Sentry'nin doğru verdiğini ve bu kavramı işlemelerinin güzel bir şey olduğunu düşünüyorum Thunderbolts özelinde. Onun dışında Yelena'nın kaybolmuşluk hissi, bir de benim bu film özelinde çıkaracağım ikinci his. O kaybolmuşluk hissi de çok kötü bir şey. Bu yüzden herkesin bir şeyle uğraşması gerektiğini düşünüyorum. Yani iyi ya da kötü. Ağaç kesmek olur, başka bir şey olur, satranç olur. Ne aklına gelirse çoğaltabileceğiniz bir şeyle uğraşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kaybolmuşluk hissi de bence bir nevi ömür kısaltan, bizi mahveden konuların başında geliyor. Ben en çok bu iki hissi beğendim film özelinde. Ya zaten konuşulacak nokta hani birinci hisle alakalı daha çok konuşuyor zaten. Yani bu bence de doğru baktığında ciddiye alabileceğimiz. Ya bir de benim üçüncü ekleyeceğim bu kadar büyük sorumluluğun üstüne işte yeni Kaptan Amerika'mızın ailevi problemleri de var baktığında ve Tabii. ya biraz daha karakterler bazında bakacağım. Ya şimdi önce Bob'un kendi John Walker değil mi? Aile problemler var. Aynen Ha, aynen. Ya şimdi şöyle bir şey var. Yalnızlık hepimizin belli noktalarda çektiği dert ve tabii. insanların bizi anlamaması, her insanın bizi anlamaması gayet normal. Hepimiz farklı varlıklarız. Ama şöyle bir şey var. Bu yalnızlığımız veya ötekileştirilmemiz veya hayatımız hakkında belli noktalarla da yanlış kararlar aldığımız için yalnız kalmamız değişmeyecek şeyler değiller. Ne Kesinlikle ben de kadar katılıyorum. ne kadar kötü bir şey yaparsanız yapın, emin olun hayatınızda sizi düzeltmek için veya atıyorum iyi yola sizi sevk etmek için veya atıyorum başka bir noktada size inanan, sizi destekleyen insanlar elbet ki olacaktır. Olmaya da bilir. Kesinlikle. Olmaya da bilir. Şu an olmaya da bilir. Şu an yalnız hissediyor da olabilirsiniz kendinizi. Ama yalnız olmadığınızı bir noktada gerçekten bilmeniz lazım. Veya kendinizi bunun karamsarlığına kaptırmamanız lazım. Çünkü insanlar ne kadar yalnızlığı bu kadar kötü bir şey olarak adlandırsak da insanlar yalnız kaldıkları zaman en çok kendi gibi hissettiği zamanları yaşarlar. Bazen yalnız kalmak her zaman o kadar da kötü değildir. Bu yalnız kalmaktan kastım başkaları tarafından ötekileştirilmek, itilmek, kakılmak değildir. Veya atıyorum başkalarının sizi yaptıklarınızdan kaynaklı suçlaması değildir. Yalnızlık biraz daha gerçekten bir derdini kimseye anlatamadığın, anlatmadığın belki, belki de insanların seni anlamadığını düşündüğü bir noktadır bence. Çünkü istediğin zaman birine bir derdini anlatabileceğin zaman anlatabiliyorsan yalnızsın demek anlamına gelmiyor bu. Eğer böyle bir ruh halindeyseniz kesinlikle olmanıza gerek yok. Onun dışında her insanın zaten yalnız kalmaya, bu şekilde yalnız kalmaya, kendi düşünceleri hakkında temiz bir şekilde düşünmek için yalnız kalmaya ihtiyacı vardır. Ama onun dışında yaptıklarınızdan kaynaklı yalnız kaldığınızda emin olun bütün hataların belli çözümleri vardır. Dönüp baktığınızda bu hataların telafisini yapabiliyorsanız, bu kendinize verdiğiniz bir zarar olsa bile bunun telafisini verebiliyorsanız emin olun verebilirsiniz. Her şeyin bir çözüm noktası vardır. Bu yalnızlık çok fazla uzun sürebilecek bir şey değildir emin olun. Ortada kalmışlıktan biraz bahsedeyim. İnsanlar ya biraz yalnızlıkla bağdaşıyor aslında. İnsanlar yalnız kaldıklarında veya gerçekten hayatlarında bir insana bir şeylerini anlatamadıklarında ve normal yaşantılarına devam etmek istediklerinde kafalarına çok fazla hataları, bu boşluğu ve dertleri takılıyor ve farkında olmadan inanılmaz uzun bir zaman geçiyor ve bu zaman geçen zaman boyunca kendilerine dair, hayatlarına dair hiçbir şey yapmıyor. Bunu hepimiz bu arada böyle başkası yaşıyormuş veya siz yaşıyormuşuz gibi anlatsak da bunu ben de yaşıyorum. Olçar da yaşıyor veya atıyorum Tabii ki her öyle. gün gördüğünüz bir arkadaşınız da yaşıyor veya bir anneniz babanız da yaşıyor. Bunu emin olun hayatının her döneminde her insan yaşıyor, yaşayabilir ki bence şu anki olduğumuz noktada, şu anki dönemimizde insanların en fazla yaşadığı şey de bu. Hayatlarını, zamanlarını boş bir şekilde hiçbir şey yapmadan geçirip ondan sonra bunun üstüne düşünüp bir de buna stres olmak. Bir şeyler yapmak istemek ama hiçbir şey yapamamak. Bu zor bir şey ya. Bu gerçekten zor bir şey. Ama bunu atlatılmayacak bir şey değil. Neden? Çünkü Hobi bulun abi. ya hobi bulmak da bazen de gerçekten böyle zamanlara ihtiyacımız vardır. Hiçbir şey yapmadan geçirmeye ihtiyacımız vardır. Bu insanı gerçekten dinlendirir. Hiçbir şey yapmamak, çok yoğun bir dönemden çıktıysanız gerçekten hiçbir şeyle uğraşmayıp oturmak insanı dinlendirebilir. Ama bunu hayat biçimine geçirdiğiniz zaman emin olun kendinizi yiyip bitirmekten başka hiçbir şey yapmamış olacaksınız. Olçar'ın dediği gibi bir hobi bulmak olabilir bu. Veya sevdiklerinizle vakit geçirmek olabilir. Veya bir arkadaşınızla konuşmak olabilir. Bir açıp bir video izleyip kendinize bir şey katmak bile aslında o boşluk hissinden kurtulmaya kesinlikle
yardımcı olabiliyor. İlgi alanınızla alakalı. Kendinize katabileceğiniz, kendinize bir şey kattığınızda, kendinize katabileceğiniz bir eylem yaptığınızda emin olun o boşluk hissinden çıktığınızı fark edeceksiniz. Bir şey öğrenmeye başladığınızda, o boşluk hissinden çıktığınızı anlayacaksınız. Bunun sebebinin kesinlikle ben biraz da akademik süreçle ilgili olduğunu düşünüyorum. Özellikle son dönemde. Çünkü sebebi şu. Çünkü herkes üniversiteye gidiyor ve herkes bir şey yapıyormuş gibi gözüküyor ama aslında Evet. bir şey yapmıyor. Yani akademik bazda herkes 12 sene boyunca belli bir amaç uğruna, hani bununla ilgili olsa da olmasa da belli bir amaç uğruna e, yarışıyor, savaş veriyor. Evet, doğru. Ve ilgi alanı olsa da olmasa da ve en sonunda ilgi alanı olanlar belli bir noktaya geldiğinde ve ilgi alanı olmayan insanda 12 senesine geri dönüp baktığında kendine bir şey katmadığında ve bir yere gelen bir insana şöyle baktığında ben ne kadar boşum gibisinden bir yanılgıya kapılıyor ama aslında öyle değil. Bu sadece sana 12 sene boyunca kendine dayatılan şeyi yaptığın anlamına geliyor. Kendinin farkında olman lazım bu süreçte. Bir insanın üniversitede okuması veya hayatıyla alakalı bir şey başarması bizim kendimizi üzeceğimiz bir şey olmamalı. Bizi motive eden bir şey olmalı. Bence de. Çünkü bir insan emin olun bir şey yapıp başarabiliyorsa senin de kendi ilgi alanınla alakalı bir şey başarman gayet mümkün. O yüzden kendimizi ya bu kadar basit şeyler için strese sokmaya ve hayatımızı boş geçirmeye gerek yok. Hepimizin duygusal boşlukları veya duygusal yalnız kaldığı zamanlar olabilir. Ben duygularına çok önem veren bir insanım çünkü hayatta duygularımızı yaşadığımız kadar varız bence. Bize bir şeyler hissettiren, hayatta olduğumuzu hissettiren duygularımız bu üzüntü de olabilir, heyecan da olabilir, mutluluk da olabilir. Çünkü sonuçta mantığımızı kullanmamızın sebebi de ileride mutlu olmak istememiz. Yani bir duygu yaşama amacında kullanıyoruz mantığımızı da. O yüzden bütün duygularınıza sahip çıkın. Yaşadığınız yalnızlığı da lehinize çevirin. Yaşadığınız boşluğu da lehinize çevirmeye çalışın. Kesinlikle Bir stres nevi Yelena olmayın. da bunu yapıyor. Yani Evet ekibin co-lideri gibi bir şey oluyor ve kendi lehine dönmüş oluyor. ve Hayata tutunuyorlar yani. evet bu travmalarını kendileri birbirlerine birleşme konusunda kullanıyorlar ve bu bence çok güzel. Hepimizin travmaları var. Hepimizin yaşadığı ve bir daha yaşamak istemeyeceği anları var. Travmalar geçmez. Hep kalıcıdır. Hiçbir zaman travmalarımızı şey yapamayız, silemeyiz. Bunları yaşamışızdır zaten ve bizde etkileri vardır. Bunların geçmeyecek olması, bunların silinmeyecek olması bunları lehimize kullanmayacağımız anlamına gelmez. Travmalarımızı silmesek de bunları lehimize kullanmamız en mantıklısı. Yeni Kaptan Amerika'mızın sıkıntısı hakkında da şöyle düşünüyorum. Arkadaşlar bazen Ya ona çok değinilmiyor. Ya şey evet, olarak filmin içinde keşke John Walker'ı da bir Yelena kadar görebilsek. Ama onu aslında bir nevi Falcon and Winter Soldier'da gördüğümüz için çok olağanüstü bir değinme olmuyor orada. aynen. Ama şunu Aile söyleyebilirim sadece. kaybetme Evet. kavramı ya senin dediğin şeylerle de uyuşan bir olay. Bunların hepsi yalnızlık, ortada kalmışlık, aile kaybı. Bunların hepsi Ve en birbiriyle böyle önemli şey de dedoslu şu. gibi yani. Evet, en önemli şey de şu. Arkadaşlar hepimizin bir kapasitesi var. Gereğinden büyük sorumluluklar yükleyebiliyoruz ve bunu kaldıramamak da gayet normal. Ve bu sorumluluğun içinde boğulabiliyoruz. Çevremizdeki insanları görmüyoruz. Kendimizi kaybediyoruz. Bu sorumluluğu yerine getireceğiz diye veya kendimize yüklediğimiz bu sorumluluğu karşılayabileceğiz diye. Ama bu doğru bir şey değil. Ne kadar o büyük sorumluluğu aldığımızda kendimizi iyi hissetsek de sonrasında bunun bize yansıması emin olun bu filmde gördüğümüz gibi hiç iyi değil. Çünkü çevremizdeki insanları belki en önemli dediğimiz aile kavramını yok ediyor. Kendi hırsımız Kesinlikle. ve sorumluluk üstüne çabalamamız için. O yüzden ya ben de çok fazla buna değinmeyeceğim. Ama sadece şunu söyleyebilirim bu noktada. Kendi kapasitenizi bilin ve kimsenin size olduğunuzdan büyük sorumluluklar yüklemesine izin vermeyin. Kendinize de bu işkenceyi çektirin. Arkadaşlar bu kadar böyle inanılmaz bilinçli konuşuyorum belki ama bunlar ben de insanım sonuçta. Benim de hayatımda bir sürü yaptığım hata ve aynı hataları tekrar etme var. Bu söylediğim şeylerin birçoğunu ben de yaşıyorum. Ama sonuçta insanız ve öğreniyoruz. Öğrenmek önemli. Evet, ki öğrendiğimiz sürece var oluruz zaten. Öğrenmesek ve aynı yerde kalsak emin olun yaşamanın hiçbir mantığı olmaz veya hiçbir heyecanı kalmaz. Zaten bütün her şeyi bilerek hayatımıza devam ettiğimizde ne gibi bir heyecanı kalır? Ya bu kadardı. Genel olarak filmin verdiği mesajlar ve üstünde yapılacak yorum varsa da, söylenecek bir şey varsa da benim açımdan bu kadardı. E, Bence gayet detaylı bile konuştuk. Öneriyi de bence bayağı yaptın yani. Ufak son olarak kapanışa geçiyoruz artık. Bütçeyi Burada da de videonun Aynen işte onunla beraber. 2 saniye şey öveyim. Jack Schreider yönetmen. Bence gayet iyi bir iş çıkarmış. Teknik evet, sahneler.
ve efektler bandında, sinematografi Sinematografi. bandında da güzel bir iş. Hatta sinematografisini de söyleyeyim. Andrew Dross Palermo. Bence o da çok iyi bir iş çıkarmış. Eric Pearson ve Jonah Callow da ortalama üstü bir senaryo yazmış. Bunlara eklemek istedim. Film 180 milyon kişiye sahip ve 330 milyon gişe yaptı. Eğer 500'ün üzerine çıkamazsa batacak gibi duruyor. Bu beni çok üzüyor. Thunderbolts'un batacak olması çok üzücü. Yani Captain America Brave New World'dan 100 milyon daha düşük bir bütçeye Ya sahip. bunu kesinlikle Bütçeye sahip yani. beni çok fazla üzmüyor. Bu aslında biraz da benim Buraya açımdan gelmeye hak ettiler aynen yani. hak ettiler. Benim açımdan beklenen bir şey. Çok da fazla farklı bir senaryo beklemezdim bu noktada. Çünkü artık insanlar da bir noktada şunun farkında. Hani ciddiyeti kaçtı. Koskocaman bir evrenin ciddiyetini kaçırdılar ve arada yaptıkları bir iki işten de böyle üst düzey bir karşılık beklemeleri çok da olası değil. Çünkü dediğim gibi bir bütün hakkında konuşmak zorundayız ve bir sürü kötü şey yaptıktan sonra yapacakları ilk şeyden ödüllendirilmeyi beklemek bence yanlış. Ya bilmiyorum, ben tekrar dediğim gibi ben daha bireysel düşünebiliyorum bu film bandında ama bu filmin hak ettiği bütçe bu kesinlikle değil. Yani gişe, pardon. Ya Gişe bu evet kesinlikle değil yani. değildir ama sonuçta dediğim gibi ben bir de bütün bakış açısında öyle düşünüyorum. Fazılcım ağzına sağlık. Senin de olacak. Biz kaçıyoruz arkadaşlar. Çok detaylı bir analiz yaptık. Hem evren, hem mesaj, hem de film özelinde. Umarım beğenirsiniz. Umarım diğer videolarımıza gidersiniz, izlersiniz. Film Biyotik serimiz devam edecek. Fazıl'ı zorla da tutup boğazından buraya getirteceğim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi Bizi bakın. izlediğiniz Biz için kaçtık. teşekkürler. Görüşürüz tekrardan. Bye.